8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şu anki konumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Gürkan Boza. Gürkan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar. Bugün çok güzel bir konumuz var. Gençlerin daha çok rastladığı ama sadece gençlerde kalmayan, ileriki yaşlarda da çıkan, hatta doğumu bile bazen kısıtlayan bir konumuz polikistik over sendromu. Bununla ilgili birazcık bize açık bir detay verebilir misiniz? Dediğiniz gibi üreme çağında çok sık gördüğümüz bir hastalık kadınlarda. Hatta en sık gördüğümüz hastalık diyebiliriz polikistik over sendromu için. Yaklaşık 6 ile 8 kadında bir tanesini görüyoruz. Hatta o kadar sık ki işte tiroid hastalığı, şeker hastalığı, böbrek üstü bezlerindeki hastalıklardan daha da sık gördüğümüz bir hastalık. Ülkemizde de dolayısıyla çok sık gördüğümüz bir hastalık. Ama bunca şeye rağmen maalesef sebebini net olarak bilemiyoruz. Neden ortaya çıktığından emin değiliz. Bir takım teorilerimiz var. Daha kadın hastalarımız anne rahmindeyken androjen hormonların, erkeklik hormonunun artmasına bağlı olduğunu düşünüyoruz. Ve buna bağlı da işte hipotalamus hipofiz dediğimiz beyindeki bir merkezin programlama hatasına bağlı olduğunu düşünüyoruz. Gördüğünüz gibi oldukça böyle ütopik ve spekülatif bir teorisi var ama nedenini bilmiyoruz. Fakat şunu biliyoruz, mesela bu hastalar işte kilolu oldukları zaman falan mesela bunların şikayetleri daha fazla olabiliyor ki herhalde onları zaten birazcık daha detaylı konuşuruz. Peki tanısı nasıl konuluyor? Çok güzel bir soru çünkü tanısını koymak çok önemli. Hem gerçek polikistik over sendromu hastaları yakalamak açısından hem de hastalığı aslında polikistik over sendromu olmayıp başka tedavi gerektiren hastaların ayırma açısından çok önemli. Kabaca 3 tane tanı kriterisinden bahsedebiliriz. Birincisi bu hastalarda seyrek adet olmalı. Seyrek adet dediğimiz birinci günden birinci güne kadar aralıklar 38 gün, 40 günden daha seyrek olmalı. Birinci kriterimiz bu. İkinci kriterimiz ya kıllanma artışı olmalı ki bu kıllanma artışı bıyık, sakal, göğüs ortası, göbek etrafı, omuzlar, üst kol, üst bacak ve kuyruk sokumu olarak adlandırdığımız orta hatta olmalı. En az yarım santimetre siyah ve erkek tipi bir kıllanma tüylenme olmalı. Örneğin ön kolu saymıyoruz, el sırtını saymıyoruz, yine ayaklarımızın sırtını saymıyoruz, dizin altını saymıyoruz. Bu orta hattaki kıllanma tüylenme olmalı veya kandaki erkeklik hormonlarının yüksek olması gerekiyor. Bu ikinci kriterimiz. Üçüncü kriterimiz ise yumurtalıklara ultrasonla baktığımız zaman çok sayıda yumurta görmemiz lazım. İşte her bir tarafta en azından 20 tane yumurta görmek istiyoruz. Aşağıdan yapılan bir ultrasonla bunu görmek istiyoruz. Kabaca bu 3 tanı kriterinden en az 2 tanesinin olmasını istiyoruz hastalarımızda doğru tanı için. Aslına bakarsanız bir dördüncü tanımız daha var. Bu şikayetlere, bu 3 şikayete yol açabilecek diğer durumların dışlanması. Nedir? Tiroid hastalığının olmaması, süt hormonunun yüksek olmaması, böbrek üstlerinden salınan bir takım hormonlar vardır. Bunların da yüksek olmaması gerekir. Çünkü bunlar da adet seyrekine yol açabilir. Bir miktar kıllanma, tüylenme yapabilirler. Yumurtalıklardaki çok yumurta zaten genç kızlarda da normal olarak da görülebilir. Dolayısıyla bu hastalıklardan ayırt edilmesi ve işte adolesan dönemde, ergenlik döneminde ortaya çıkabilecek fizyolojik değişikliklerle de örtüşmemesi gerekir. Kabaca böyle özetleyebiliriz. Peki Gürkan Hocam, polikistik over sendromu olan bir kişide hangi kadınlarda hangi sağlık riskleri mevcuttur? Aslında uzun yıllardır bildiğimiz bir takım sağlık riskleri vardı. Bir de yeni keşfettiklerimiz var. Klasik olanlar nedir? Mesela polikistik over sendromlu hastalarda kiloyu biz birazcık daha fazla görüyoruz. Yaklaşık %50'si ya obez olarak sınıflandırdığımız grupta veyahut da hafif şişman dediğimiz gruba giriyor. %50'si de normal. Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim, sadece şişman olmak, adetlerin seyrek olması, polikistik over sendromu hastaları dedirtmemeli. Yeri gelmişken hatırlamakta fayda var. Kilo problemi dışında diyabeti daha sık görüyoruz şeker hastalığında. Hipertansiyon daha sık görüyoruz. Kolesterol yüksekliği, trigliserit yüksekliğini daha sık görüyoruz. Bunlar çok klasik bildiğimiz durumlar. Bir de yeni keşfettiklerimiz var. Örneğin bu hastalarda uyku bozukluklarını daha sık görüyoruz. Anksiyete ve depresyonu 7-8 kat daha fazla görüyoruz ki bu durum kilo aldıkça daha da fazla artıyor. Kıllanma, tüylenme şikayetleri oldukça daha da fazla artıyor. Bunun dışında mesela astımı daha fazla görüyoruz. Tiroid hastalığını daha fazla görüyoruz. Bunun dışında seyrek adet olmaya bağlı rahim içi bezlerinde kanser gibi durumları da birazcık daha bu hasta sık görüyoruz. Dolayısıyla önemli bir tanı gerçekten polikistik over sendromu. Aslında birçok kişide var. İlk önce söylediğiniz gibi 8 kişide 6 kadında var. Bunu halk dilinde çok polikistik over diye geçiyor hocam. Hani seyircilerimiz burada biraz sizin gibi güzel anlatan bir hocamla karşılaşınca söylemek istedim. Çok boşa almayalım. Aman onun kızı da böyle polikistik over oldu. Şunun kızı da şöyle oldu ya da bende vardı geçti. Boşu boşuna gitmeye gerek yok demeden
aslında ne kadar önemli bir konu olduğunu buradan sizlerle de duyuruyoruz gerçekten bunu hocam. Evet. Peki hocam bu tip hastalarda gebe kalmakla ilgili sıkıntı yaşanır mı? Gebe kalmakta sıkıntı yaşanabilir. 3 tane tanı kriteri saymıştık. Özellikle adet seyrekliği olan grupta bunu biz görüyoruz. Adet seyrekliği olmayan, yumurtlama problemi olmayan bir polikistik ovar sendromu görmüyoruz. Ama yapabileceğimiz, verebileceğimiz bir takım basit tedavilerle bu hastaların gebe kalma potansiyeli diğer normal kadınları yakalıyor. Tedavideki en önemli basamağımız da mutlaka kilo kontrolü ve yaşam tarzı değişiklikleri. Bu ne demek? Birincisi mutlaka doğru kiloda olmak lazım. Doğru kiloda değilsek 6 ay içerisinde yaklaşık %5 ila 10 civarında bir kilo verilmesini hedefliyoruz. Çok ciddi kilolar değil bu hedeflenen kilolar. Mesela atıyorum 80 kilo, 90 kilo olan bir bayana biz mesela %5-10 kilo verin 6 ay içerisinde dediğimiz zaman aslında hasta biraz rahatlıyor. Çünkü bekliyor ki biz acaba 50 kiloya 60 kiloya mı düşün diyeceğiz. Dolayısıyla %5-10 kadarlık kilo vermek bu hastaların %50'sinde yumurtlamanın olmasını sağlıyor. Ve belki de kendinden gebe kalabiliyorlar bu süreçte. İkincisi dediğimiz gibi depresyon ve anksiyete oldukça bu hastalarda yüksek. Onun kontrolü ve gerekirse psikiyatri konsültasyonu gerekir. Çünkü depresyondaki bir hastayı tedavi motive etmeniz çok zor. O yüzden bunu da mutlaka koklamak ve gerekirse klinik destek almak gerekir. İşin tıbbi kısmına geçtiğimiz zaman bir takım basit hap tedavileri var. Sadece adetin 5 günü kullanılan, günde 1 kere ya da 2 kere kullanacağınız, daha sonra çifti belli aralıklarla ilişkiye teşvik edeceğiniz bir tedavi algoritmamız var. Bu tedavi algoritmalarını 4 ila 6 ay kadar veriyoruz. Ve 4 ila 6 ay kadar verdiğimiz hastanın yaklaşık %50'si gebe kalıyor. Önemli bir kesim. Bunlarla gebe kalamayan çiftlerde o zaman acaba tüplerde de mi bir problem var diye baktıktan sonra o zaman iğne tedavileri, aşılama tedavi denilebilir ve en sonunda da iş tabii tüp bebek noktasına gelebilir. Ama büyük bir kısmını genellikle zayıflama, yaşam tarzı modifikasyonları ve basit hap tedavileriyle halledebileceğimizi söyleyebilirim. Dolayısıyla gebe kalma şansları azalabiliyor ama tedavilerle normal kadınları yakalıyor diyebiliriz. Peki bu hastalarda genel bir bilgi olarak erken yaşta evlensinler, erken yaşta hemen çocuk sahibi olsunlar gibi bir inanış da var. Bu hatta doğum yaptıktan sonra bu tip hastaların tedavilerinin de aslında bir anlamda hani östrojen etkisiyle olduğu için azaldığına yönelik. Bununla ilgili düşünceleriniz nedir? Bununla ilgili düşüncemiz tabii aslında çok net. Bunların erken evlilikleri, erken teşebbüste bulundukları maalesef bir avantaj sağlamıyor. İkinci gebelik açısından da herhangi bir avantaj sağlamazlar. Aslında genel bir kural, biz çocuk istemi yaşlarının daha çok data bize veri, bunlarla ilgili dünya verileri 26 ile 31 yaş arasında olduğunu gösteriyor. Bu söylediğim sadece polikistik ovar sendromu değil, tüm kadınlar için aslında birazcık geçerli. Neden? Şunu biliyoruz mesela, tüp bebek verilerinden biliyoruz. Elde ettiğimiz embriyoları genetik olarak incelediğimizde en sağlıklı embriyolar genellikle 26 ile 31 yaş arasında ortaya çıkıyor. Nitekim elde edilen gebeliklerin de en düşük oranı, düşük açısından en düşük oranları 27 yaş civarında oluyor. Dolayısıyla aslında sadece polikistik ovar sendromu değil, tüm gebeliklerde 26-31 yaş sanki optimal bir ağırlık gibi, hafta gibi, yaş gibi özür dilerim. 26 yaşından daha genç evliliklerde ve çocuk istenmelerinde sanki 38-39 yaşında gebe kalınmış gibi hatta düşük riski bile artabiliyor. Dolayısıyla hani sadece polikistik ovar sendromu değil, tüm kadınlar açısından erken evlilik ve erken gebe kalmak maalesef herhangi bir şeye çözüm değil. Avantajlı. Peki bu hastalar hani doğum yaptıklarında hastalıkları gerileyebiliyor mu? Gerilemiyor ama şöyle bir şeyle örtüşebiliyor. Polikistik ovar sendromunda erkek hormonları yükselebilir demiştik hatırlarsanız. Erkeklik hormonları yükseldikçe bu hastalarda biz adet seyrekliğini daha fazla görüyoruz. Ve yaş ilerlediği zaman yumurtalıklardan erkeklik hormonunun yapımı azalıyor. Dolayısıyla bu hastalar mesela 35, 36, 37 yaşlara geldiği zaman yumurtalıklarındaki erkek hormonları da azaldığı zaman zamanla ovülatör hale yani düzenli adet görür hale geliyorlar. Dolayısıyla düşünün bir hasta 31-32 yaşında gebe kaldı, 1-2 senede emzirdi ve bıraktı. Arkasından bu yaşlara geldiği için zaten haliyle adet düzensizi düzelmiş oluyor. Ama 27-28 yaşında hani çocuk sahibi olmuş, doğmuş bir kadında, 22-23 yaşında yine polikistik ovar sendromu bir kadında daha bu yaşlara erişemediğinden dolayı doğum sonrasında herhangi bir adet düzelmesi beklemeyiz açıkçası. Bir de polikistik over o zaman hocam dediğiniz gibi ilk beyinle aslında bağlantılı. Evet. Şöyle derler, annelik hormonu basarsa polikistik overin artar. Peki bu söylem doğru mu? Güzel bir ilişki var aslında gerçekten. Burada da biz polikistik ovar sendromlu kadınların önemli bir kısmında süt hormonunda yüksek olduğunu görüyoruz. Evet. Aralarındaki ilişki net değil ama normal kadınlarda aldığımız üst değerle
Polikistik over sendromu aldığımız üst değer farklı süt hormonu için. Meme ucundan süt gelme gibi gebelik yaşamadın ya da hamilelik yaşamadın. Çocuğun da o anda yok ama meme ucundan süt gelme gibi aslında bununla birleştirilebilir mi? Evet, süt hormonları daha yüksek oluyor polikistik over sendromda. Ama öbür taraftan süt hormonu başka bir nedenden yükselen ki hani en sık sebep yine işte o hipotalamus hipofiz dediğimiz beyindeki merkezdeki iyi huylu tümörlerdir. Veya antidepresan kullanımı gibi durumlardan da olabilir. Bunlarda da polikistik over sendromu taklit eden durumlar ortaya çıkabiliyor. Adet seyrikliğini yine görebiliyoruz bu hastalarda. Hele bir de baktınız ki mesela yumurtalıklarında genç bir hastadır, çok sayıda yumurta gördünüz, çok rahat polikistik over sendromu tanısı koyabilirsiniz. O yüzden aralarında evet bir ilişki var. Polikistik over sendromu süt hormonu artıyor. Ama süt hormonunun yüksekliği de bambaşka bir hastalık. Çok yüksekse mutlaka onun da tedavisini ayrı yönetmek gerekir. Dolayısıyla aracı tanısı gerçekten önemli yani dediğiniz gibi. Evet, kesinlikle hocam. Bu tip hastalarda gerçekten vücut tipinde de çok ciddi bir değişimle karşılaşılıyor ki bana başvuran hastalarda özellikle genç hastaların içerisinde hakikaten özellikle elma tipi vücut diye bahsettiğimiz karın ve bel bölgesinde müthiş bir yağlanma, işte tüylenme problemi az önce söylediğiniz gibi. Direkt olarak bu tip hastaları gördüğüm zaman kafamda hemen acaba polikistik over sendromu mu deyip direkt ben bir jinekoloğa, bir kadın doğumcuya muhakkak gönderiyorum. Yani diyorum tedavinizle ilgili soruyorum ama bazılarında gerçekten adet düzensizliği var, bazılarında yok. Kimisi saat gibi devam ediyor diyor. Şaşırıyorum da hatta. Acaba diyorum nasıl bir ilişki var? Saç dökülmesi oluyor. Daha erkeksi bir görünüme doğru Zaten hala ilerliyorlar. çözülememiş hocam. Nereden ne kaynaklandığı da. Ama şu kesimde çok haklısınız tespitinizde. Polikistik over sendromunda santral tip dediğiniz gibi orta hatta bir yağlanma var. Hatta bu hastaların yapılmış çalışmalarında bu hastaların yağ doku hücreleri diğer kadınlara göre farklı özellikler içeriyor. Daha anabolizan olmalarını sağlıyor ve işte insülin metabolizması da bozularaktan şeker hastalıklarının yatkınlıklarını sağlıyor. Buna ilgili çok güzel gösterilmiş çalışmalar var. Nitekim artık günümüzde yağ dokuları ayrı bir endokrin bir organ olarak yani hormon salan bir organ olarak da değerlendiriliyor. Vermiş olduğunuz güzel bilgiler için çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler hocam. Gerçekten konumuz çok derin ve bitmez. Sizin de alanınız bitmez. Evet. Onun için bir dahaki programlarda da inşallah sizin gibi tecrübenizi, deneyimlerinizi ve bilginizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz hocam. Ben de çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet efendim. 8'de Sağlık'ta bugünkü konuğumuz kadın hastalık ve doğum uzmanı Profesör Doktor Gürkan Bozdağ idi. Bize polikistik over sendromu ile ilgili müthiş bilgiler verdi. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.